Bağımlılıklarınızı sağlıklı bağlara dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Bağımlı olmaya ihtiyaç duymanın sebebi aslında dünya ile sağlıklı bağlar kuramamaktır. Sağlıklı bağlar kuramamanın da temelinde aslında hayatla, dünya ile yeteri kadar barışmamış ve onun kıymetini ve değerini bilememek vardır. Mesela diyelim ki bir kişi anne bağımlısı ya da geçmiş bağımlısı ya da ortak isimleriyle madde bağımlısı. Maddede herhangi bir şeye bağımlı olmak aslında bir ilişkiye, karşı cinse, çocuğuna, bir eşyaya, bir diyelim ki eve, arabaya, işte bir lüks eşyaya, bir kıyafete, bir ayakkabıya, herhangi bir şeyine geçmişten hatıra diye aşırı bir şekilde yapışıyor olmak aslında bir madde bağımlılığı. Öyleyse madde bağımlılığından özgürleşebilmek aslında dünyayla tekrardan sağlıklı bağ kurabilmekle mümkün. Peki biz bu sağlıklı bağları nasıl oluşturacağız ki bağımlı bağlardan özgürleşelim? Sağlıklı bağlar kurabilmek için öncelikle bir insanın kendi hayatının, ona verilenlerin değerini ve kıymetini bilmesi çok önemli. Eğer sen kendi değerini bilmiyorsan, sana ne kadar değer verildiğini, yeteneklerinin, hayatının, bir nefes almanın, bir sağlıkla, hani böyle şükürle bir nefes almanın eğer kıymetini biliyorsan, o zaman kendi hayatının değerini bilmeye başlıyorsun. Bazen geliyorlar, soruyorlar. İşte diyorlar ki bak ekonomik şöyle bir durumlarım var, bedende bunlar var, işte bir sürü şikayetler bilmem neler, işte öldük, mahvolduk, şöyle olduk, böyle olduk, parasızlık şöyle bilmem ne böyle. Peki diyorum. Şimdi bir gözünü verir misin? Sana 1 milyon dolar verseler. Bakıyor, hayır diyor. Sen şimdi bak ne kadarcık küçük bir rakam için bu kadar kendini paralıyorsun. Peki diyorum, çok daha büyük şeyler verseler sadece ağzının tadını verir misin? Bir daha sadece damak tadı almayacaksın ama gelsinler sana 10 milyon versinler. Hayır diyor. Ki devam ediyoruz, bir bakıyoruz ki sen ne kadar zenginsin. Kendi zenginlikleri gören şükretmeye başlar. Şükrettiği şeyi öncelikle hayat ve hayatın verdiklerine de Yaradan vasıtasıyla verildiğini bilir. Öyleyse hayata, hayatı verene, hayatı yaratana sen ne kadar şükredebiliyorsan o zaman kendi hayatının da değerini bilmeye başlarsın ki bu da seni bir şükre götürür. Çok şükür ben iyi ki varım dersin. Ve hayatta bu sefer her kurduğun bağda kendine değer vererek bir bağ kurarsın. Kendine değer vermeden geçmişte kurduğun bağlardaki bu değersizlik hissiyle bağlandığın şeye değer verdin. O bağlandığın şey senden daha değerliydi. Bazen alkoldü, bazen uyuşturucuydu, bazen kumardı, bazen herhangi bir maddenin aşırı çekici tarafıydı. Bunların hiçbir tanesi senden daha değerli değil. Sen varsan bütün bunlar var. Sen varsan çocuğun var, sen varsan annen var, baban var, ailen var, eşin var, karın ya da kocan var. Çok şükür ki sen varsın ve şu anda varlığını onurlandırarak önce ona şükredersin. Hatta hayatında bugüne kadar belki kızdığın, öfkelendiğin ya da sana zarar verdiğini zannettiğin kişilerin bile belki de perde arkasındaki durumlarını gördükçe bir de bakarsın ki onların da sana hizmetlerini görerek onlara dahi şükredecek bir hale gelirsin. Dünya ile, hayat ile sağlıklı ve doğru bağlar kuramamanın bir özelliği de, bir durumu da bizim kök merkezimiz yani kuyruk sokumu merkezimizin yeryüzü ve dünya ile yeteri kadar uyumlanamamasıdır ki burası aslında bir nevi kırmızı alabilmemizle ilgili bir durumdur. Yani siz eğer hayattan yeteri kadar almayı kabul edemiyorsanız da aynı zamanda sağlıksız bağlarla kökleniyorsunuz. Nerede neleri alamıyorsun? Mesela kırmızı biliyorsunuz al rengi yani bir şeyi almak. Atalardan bize gelen bir miras değil mi? Neleri alamıyorsun? Ya da kırmızı, turuncu gibi renkleri giyerken, kullanırken zorlanıyor musun? Ya da abartıyor musun? Mesela bunlar da yine aynı zamanda bizim bir taraftan doğru bağlarla hayata ve dünyaya köklenmemizi ve doğru şekilde bağ kurduğumuzda da diyelim ki
Bir mekana köklenebilirsin. Eğer sürekli taşınıyorsan mesela, sürekli evden eve geziyorsan, ilişkilerde köklenemiyorsan sen zaten doğru ve sağlıklı bağlar kuramamışsındır. Ya da diyelim ki hala çok ileri yaştasın ama annenle babanla yaşamak durumundasın. Hatta ayrıldın, gittin tekrardan annenin ya da babanın yanına geldin. Hala geçmiş köklerinden, bağımlılıklarından kopamıyorsun ya da bunları sağlıklı bağlara dönüştüremiyorsun. Öyleyse şimdi yeniden sağlıklı bağlar kurabilmek üzere hayatı, kendini ve varlığını severek sana verilen bu emaneti doğru şekilde kullanabilmenin farkındalığı ve idrakiyle hayata belki her gün yeniden başlayarak, doğarak, merhaba diyerek kendini kucakladıkça hayatı kucaklayacağın çok tatlı ve güzel bir dönem başlayabilir ve başlatabilirsin. İşte bunun için bağımlılıklarının da sana ne hizmet ettiğini anlayarak ve fark ederek, onlara bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek şimdi şu an içerisinde sizleri bırakıyorum ve sağlıklı bağ kurmaya geçiyorum. Evet, bağlara ihtiyacımız var. İlişki bağlarına, sevgi bağlarına, maddeyle, dünyayla, hayatla kuracağımız bağlara ihtiyacımız var. Ama bunları şimdi çok daha sağlıklı ve istediğimiz zaman bırakabileceğimiz, sahiplenerek değil ama bize emanet edilenlere sahip çıkarak teşekkür ve şükrüyle yeni bir dönem başlasın. Hoş gelsin.